Merhaba dostlar. Bu akşam yine size bir sürpriz olacak. Maya Fatma Acun hanımefendi ile daha önce biliyorsunuz iki video yaptık. Bu üçüncüsü. Ben epey biraz ısrarcı oldum galiba ama sonuçta dedi ki yapalım ama konu sürpriz olacak. Bu akşam ne konuşacağımızı ben de bilmiyorum açıkçası. Ama bu Fatma Hanım'ı tanıdığım kadarıyla kendisine ilham edilen bir konuyu bu akşam bizimle paylaşacak. Ben de sizin kadar heyecanlı bir şekilde başlıyorum. Fatma Hanım'ı tanıyorsunuz. İlk defa bu videosunu izleyecek olanlara da önceki videolarını izlemesini tavsiye ediyorum. Kendisi hem şair hem yazar. Aynı zamanda bu deneyimleriyle birlikte yani sadece ölüme yakın deneyim değil birçok başka deneyimleri de var. Hayat aslına bakarsanız doğaüstü bir çizgide devam etmiş hep. Görünüşü ne kadar sakin olsa da aslında ruh dünyası çok böyle fırtınalı, bize göre çok fırtınalı geçen bir insan. Cenab-ı Hakk'ın dostlarından olduğunu düşünüyorum. Ve ben kendisine fazla uzatmadan hoş geldiniz Fatma Hanım diyorum ve mikrofonu size bırakıyorum. Ben de merakla ne anlatacağınızı bekliyorum. Merhaba hocam, iyi akşamlar diliyorum. Biz bugün madem ki maneviyatı konuşacağız, maneviyattan bahsedeceğiz. O zaman ben kendime ait bir dörtlümle başlamak istiyorum. Diyorum ki, Hakk'a aşık olmayan hakikattan anlar mı? Yarada, yaratılanı sevmediysen Yaradan'a saygın var mı? Diyorum ve anlatacaklarıma geçmeden önce kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, Rabbim herkesin kaderini farklı yazmış. Kimisine at vermiş, meydan vermemiş. Kimisine meydan vermiş, at vermemiş. Kimisine hem at vermiş hem meydan vermiş. Kimisine de hiçbirini vermemiş. Yani hayat inişli ve çıkışlıdır. Benim de hayatımda yokuşlarım çok oldu, inişlerim çok az oldu. Çok böyle çok üzgün olduğum bir günde hayatıma sitem ettim. Hani nasıl sitem ettim? İşte şu olmadı, bu olmadı, bu böyle olmadı. Neden bu olmadı? Yani şöyle olsaydı olmaz mıydı diye. Yani bu bir isyan değildi Allah'a karşı. Bir dertleşmek gibi bir şeydi yani. Allah'la dertleştim o gün. Fakat çok ama çok üzgün olduğum bir günümdü ve o gün bayağı da gözyaşı dökmüştüm. Ee, Yani insan bir şey üzüldüğü zaman ister istemez geçmişe gidiyorsunuz. Hiç alakası olmayan olumsuz şeyler aklınızdan geçiyor. Benim de aynen öyle oldu. Mesela ben küçükken e, doktor olmak istiyordum. Fakat olamadım. Türkiye'deki eğitim hayatım yarım kaldı benim. E, Almanya'daki eğitim hayatım yarım kaldı. Geldim buraya İngiltere'ye. Koleje başladım. Dedim ki yani koleje gideyim. Yine bir eğitim hayatım olsun. Bir şeyler yapabileyim. Fakat İngiltere'de de eğitim hayatım yarım kaldı. Hani Ee, bu üzüntüm sadece eğitimle ilgili de değildi. Yani hayatımın tümü böyle aklımdan geçti. Keşke bu böyle olsaydı, şöyle olmasaydı diye. Hep o gün Allah'la dertleştim ben. O kadar üzgündüm, o kadar üzgündüm ki gün gelip geçmiş akşam olmuş. Tabii ben yatağa gittim. Ee, Uyumaya çalışırken bile yine gözyaşı döktüm. Yine Allah'la dertleştim. Tabii ki herkes Allah'la dertleşebilir yani. Allah ile dertleşmek de ibadetin bir türüdür. Dertleşebilirsiniz. Asla bu bir isyan değildir. Yine en son Allah'a sitemde bulundum ve en son şunu dediğimi hatırlıyorum. Dedim ki Allah'ım dedim. Yani bu benim hayatım bir sınavsa yok muydu bunun başka bir çaresi? Beni başka bir yerde, başka bir gezegende, başka bir hayatta sınav etseydin. E, Bir daha yani beni bu dünyaya, bu gezegene gönderme ki gerçekten ben burayı sevmiyorum yani dünyayı sevmiyorum. Dünyayı kendime ait hissetmiyorum. E, Yani o gün o akşam Azrail gelip canımı alsa ben gitmeye kayıtsız şartsız hazırdım. Gidecektim. Gerçekten o kadar samimiydim ki bunu söylerken Rabbime. E, Ve öylece uyumuşum. Yani dedim ki bu bir sınavsa ben bu sınavımı geçemedim. Yani ben sınavda kaldım. Bu benim hayatım bir sınavsa ben bu sınavda kaldım ve ben bu sınavımı geçemedim dedim.
ve uyumuşum. Yani bunu söylerken de kendimde o kadar emindim ki ben kesinlikle dünya sınavımı geçemedim dedim. Uyumuşum. Rüyamda çok acelem varmış. Rüya diyorum ama fakat bu rüya diğer rüyalarımızdan çok çok farklı. Hani nasıl farklı? Diğer rüyalarımızda bedeninizin bir yansımasını görürsünüz. Örnek veriyorum. Rüyanızda e, elinizle bir şeye dokunursunuz. Diyelim ki rüyanızda bir ağaçtan bir meyve alıyorsunuz. E, fakat rüyada elinizin yansımasını görürsünüz. Diyelim ki ya da yürüyorsunuz, bir ayakkabı giyiyorsunuz. Ayakkabının yansımasını görürsünüz ve ayağınızın da yansımasını görürsünüz. Yani e, aslında bedeniniz orada değil rüyada, fakat bedeninizin bir yansımasını normal rüyada görürsünüz. Fakat bu rüyada ben tamamen ruhen gittim. Ruhen çok acelem varmış. Benim bir mahkemem varmış. Bir mahkemem varmış, bir duruşmam varmış. Oraya yetişmek için aceleyle hızlı bir şekilde bir boşlukta bilincim ilerliyor. Yani bir yol yok, koşmuyorum. Bir yerden gitmiyorum. Sadece bilincim bir boşlukta ileri doğru hızla gidiyor. Derken bir kapıya geldim. Baktım kapıda bir görevli var. Bir takım var üzerinde. Yeryüzünde hiçbir insanda görmemişim. Kusursuz bir renk ve kusursuz bir giyim tarzı var. Çok uzun boylu biri. Görevli. Ne kadar desem böyle bir 3 metre kadar bir boyu var. Çok yakışıklı. Böyle 30-31 yaşlarında tertemiz giyimli biri duruyor, bir görevli. Ama öyle bir takım ki üzerinde, dediğim gibi, yeryüzünde ne böyle bir kumaş var ne böyle bir giyim görmüşüm. Hani elbise mi deseniz değil. Bir erkek takımı ama o kadar kusursuz ki normalde size baktığım zaman şimdi burada sizin yakanızı görüyorum ve yakanızı katlanmış halde görüyorum. Ben o görevliye bakarken yakayı görüyorum, fakat yaka katlı ama yakanın katlanmış izi yok. Anlatabildim mi? Öyle bir kumaş türü. Ben kapıya gider gitmez gülümsedi bana. Dedi ki geldin mi Maya dedi. Biz seni bekliyoruz. Ben de diyorum ki ya diyorum benim bir mahkemem var diyorum, bir duruşmam var diyorum. Ben geç kaldım diyorum duruşmama diyorum, mahkememe. Görevli kişi bana diyor ki senin mahkemen lütfen buraya çok dikkat etsin izleyicilerimiz. Senin mahkemen diyor 4'ü çeyrek geçeydi. Sen 5 dakika geç kaldın. Şu anda 4'ü 20 geçiyor. Geçebilirsin diyor içeriye. Seni bekliyorlar diyor. Tabii ben yönümü kapıya çeviriyorum. Yani ben kapıya doğru döner dönmez kapıdan direkt geçiyorum. Dedim ya ben ruhen oradaydım. Yani bedenen orada değildim. Hani böyle kapının kolunu tutayım, açayım, iteyim, adımlayayım. Öyle bir şey kesinlikle yoktu. Kapıya dokunuyorum, yani ilerliyorum ve kapının diğer tarafına geçiyorum. Ben kapının diğer tarafına geçer geçmez şöyle bir etrafıma bakıyorum. Bir salonu andıran bir salon gibi bir yere giriyorum. Bir salona benziyor. Büyük bir salon. Biraz daha dikkatli bakıyorum. Salonun duvarları var ama yok. Yani nasıl anlatayım size bunu? Baktığımda duvarlarından taş yok. Fakat cam da değil. Mermer de değil. Duvarlar hem var ama hem yok. Yani duvarları görebiliyorum. Bir yansıması var. Bir ışık gibi. Bir ışık yansıması düşünün. Bir duvarı düşünün. Bir ışık yansıması düşünün. Duvar var ama aynı zamanda duvar yok ve ötesi sınırsız yani.
Biraz daha dikkatli bakıyorum yere. Yer var. Ne mermer, ne toprak, ne taş. Bir yer yansıması var. Fakat yani durabiliyorum böyle boşlukta ama e, toprak değil, taş değil, mermer değil, cam değil. Fakat bir salon. Yani baktığımda şöyle bir bakışla bir salonu andırıyor. Fakat ötesi yok yani. Yani sınırsız bir yer. E, Salonun ortasına bakıyorum. Salonun ortasında bir oval bir masa var. Bir böyle 3-4 metre kadar oval bir masa duruyor. Yani taş desen değil, toprak desen değil, mermer desen değil, cam desen değil. Ama bir masa, bir masa yansıması. Yani e, sanki ışıktan böyle beyaz böyle bir ışıktan bir masa var. Rengi ise yani bana böyle yansıyor bilincime. Gümüş ile e, kül rengi arası bir şey. Yani bir görüntü var bir masa. Fakat herhangi bir maddede değil yani dünyada var olan herhangi bir maddeden bu masa yapılmamış. Biraz daha dikkatli bakıyorum. Masanın etrafında 4 kişi oturuyor. Çok iri yapılı böyle 4 kişi oturuyor. Fakat o 4 kişinin yüzünü görmüyorum. Yani şuradan e, boyundan aşağı doğru görüyorum. Bu kısımdan aşağı doğru görüyorum. Bu kısım kesinlikle görmüyorum. Buradan yukarısını görmüyorum. Fakat buradan aşağısını görüyorum. Bu 4 kişinin üzerinde e, giysiler var. Böyle nasıl tarif edeyim hocam? Bu hakimlerin giydiği bir elbise var. İsmini bilmiyorum. Cübbe. Hak, Cübbe. hakimler mi oluyor? Evet, hakimler cübbe giyiyor. Yargıçların mı oluyor? Bir elbisesi var. Böyle hafif kolları geniş. Evet, işte cübbe diyoruz biz ona. Yani Ben de hukukçu olduğum ona için ben de benzer. giyiyorum. Yani Evet. kol kısımları ona benziyor. Fakat onun gibi yakası böyle açık değil. Önü açık değil. E, Yakaları görünüyor ama yakanın izi yok. Yani katlanma yeri yok. Dediğim gibi şu anda ben size baktığım zaman yakanızı görüyorum. Yakanız katlanmış halde. Bunu görebiliyorum. Fakat yani bir parça yok ki katlansın. Ve elbiselerde dikiş izi yok. Yani hiçbir insanoğlunun elinin değmediği giysiler var üzerlerinde. Kumaşına bakıyorum. Ee, Dediğim gibi yine böyle gümüş rengini andıran fakat çok saydam böyle bir kumaş. Saydam olduğu halde yani giyen kişilerin teni görünmüyor. Yani orada ruhum resmen böyle eriyor gördüklerim karşısında. Yani bir giysi düşünün giyinmiş fakat ten görünmüyor. Giysi var fakat dikiş izleri yok. Ve öyle bir kumaş türü ki ben yeryüzünde hiç öyle bir kumaş görmedim. Böyle sanki hafif böyle ipeği böyle andıran fakat ışıktan bir elbise ve böyle ama saydam böyle esnek. Yüz Işık kısmı görünmüyor diyorsunuz ya. Yüz kısım yerinde bir ışık mı var ya da ne görüyor? Hiçbir şey mi görünmüyor? yüz kısmını kesinlikle göstermediler. Buradan aşağı, omuzdan aşağı. Anladım. Ama onların bir cübbesi falan da olduğuna göre sizi yargılamak için toplanmış bir mahkeme olduğunu anlıyorsunuz. Heyecan var mı? İşte ben yavaş yavaş anlatayım ki ben aralarını atlamadan İşte ben hani artık çok mahkeme nedir ayrıntılar nedir artık anlatınca ilerleyince evet. ben de anlamadım yani ben de anlamıyorum. Ama ben giysilerine baktığımda öyle aklım hayalim durdu benim. Yani esnek kumaş, o kadar şeffaf, tenler yok, tenler görünmüyor. Hafif kolları böyle geniş ama önleri açık değil. Yakaları var ama yakalarında böyle katlanmış gibi görüyorum ama fakat yani katlanan bir yer yok. Sonra daha biraz detaylı bakmaya çalışıyorum ki içlerinden bir tanesi yüzünü bana gösterdi. Fakat göstermesiyle yüzünü bana unutturmasını bir etti. Dedi ki Maya dedi sen yan tarafa geç.
Yan taraftaki küçük çocuklarla oyna. Biz senin sınavını gözden geçireceğiz. Senin mahkeme bittiğinde sana haber vereceğiz. Fakat beni arkalarından geçirdiler. Yani ön taraftan değil. Ben arkalarından geçip şöyle bir yan tarafa baktım. E, 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında küçük çocuklar var. Hepsi de kız çocuğu. Yani 3 yaşın üstüne küçük bir çocuk orada görmedim. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında. Hepsi bebek sayılır. Tam böyle çocuklara baktım. Hafif gözüm tekrar onlara ilişti. Baktım ki masanın altında masanın ayakları yok. Yani masa var. Duruyor havada. Fakat masanın altında ayakları yok. Ve masa öyle duruyor. Biraz daha dikkatli baktım. Baktım ki oturanların altında sandalye yok. Fakat oturuyorlar. Ruhum resmen böyle eriyor. Cesaret edemiyorum. Diyeceğim ki nasıl yani? Şimdi biz senin sınavına bakacağız diyorlardı ya. Ben diyorum ki yani bu bir sınavsa sorular nerede? Bana niye soru sorulmuyor? Değil mi? Yani bu bir sınavsa ben sınava gireceksem bana soru sormanız lazım. Yok eğer bu bir mahkeme ise benim kendimi savunma hakkım yok mu? Tabii ki savunma hakkım var. Aklımda sorular geçiyor fakat ben sormayı cesaret edemiyorum. Sonra yan tarafa bakıyorum. Küçük çocuklarla işte o küçük bebeklerle oynuyorum, oyalanıyorum. Tekrar gözüm böyle sağıma ilişti. Tekrar masaya bakıyorum ki e, o 4 tane kişinin önünde 4 tane dosya var. Yani her birisinin önünde bir dosya var. Dosyalara bakıyorum. Yani ne cam, ne mermer, ne kağıt, ne plastik. Fakat dosya. Sanki bir eşyanın yansıması böyle birer dosya var önlerinde. Fakat dosya benim hakkımda. Benim hakkımda e, yani bir dosyayı düşünün. 4 kopyasını yapıyorsunuz ve 4 kişinin önüne koyuyorsunuz. İçerik aynı. Halen kendi kendime diyorum ki bu nasıl bir sınav? Bana normalde soru sormalar lazım. Ya da bu bir mahkeme ise ben kendimi savunmam lazım. İşte tam o arada e, bilincime bir şey yaptılar. Böyle sanki bilincimi böyle hayatımı sanki bir teraziye koydular. Yani hani diyoruz ya o iyilik ve kötülük Evet. terazisi. Sanki e, hayatım ölçülüyordu, yaptıklarım ölçülüyordu. Öyle bir şekilde yaptılar ki onu aniden sildiler. O bilincimi, yaşadığım hayatı tarttılar, baktılar ve onu tamamen hemen sildiler beynimden, bilincimden. O arada elimde bazı nesneler gördüm. Yani elimde işte bir tek o zaman elimin yansımasını gördüm. Yani elimin yansımasını derken yani normal ben de böyle ışık gibi bir şeydim. Yani normal böyle et kemik değildim. Böyle bir elimin ışık yansımasını gördüm. İşte ben rüyamda yani burayı bir tek burayı çözemiyorum. Hani o nesneleri nasıl tarif etsem bilemiyorum ama şöyle düşünün yani bir çocuğu mesela bir psikiyatriste götürürsünüz değil mi? Çocuk psikiyatrist ona bazı nesneler verir ki onun zekasını ölçsün. Yani bu bir büyük de olsa bir küçük de olsa psikiyatrist bunu yapar. Sanki orada benim zekam mı ölçülüyordu, kalbim mi, maneviyatım mı ölçülüyordu. Bazı nesneler vardı elimde. Işığa benzer çok ince böyle e, onu nasıl tarif edeceğimi gerçekten bilemiyorum ki e, benzer olarak şöyle diyebilirim fakat demiyorum ki budur. Yani sadece bir benzetme yapıyorum. Bu çorap örülen şişler yok mu hocam? 5 Evet. çorap. Evet. Elle örerler. Sanki 5 tane şişe benzer ışık. Yani onun gibi şiş gibi ışık vardı elimde. Ve ben onlarla bir şekiller yapıyordum. Ee, Aniden böyle odaklanmışım. Bazı şekiller yapıyorum.
Fakat birden o nesneleri tam dikkatli bakınca e, sanki böyle bana çok keskin gibi geldi ve ben kendi kendime diyorum ki ay diyorum şimdi bu nesnelerde bir tanesi elime kaysa düşse diyorum. Bu çocukları bana emanet ettiler diyorum. Herhangi onlara bir zarar gelse ben ne düşünürüm diyorum. Ben nasıl cevaplarım diyorum ki e, tam orada tekrar işlerinden biri bana dedi ki Maya dedi senin sınavına baktık mahkemen bitti gidebilirsin. Orada o kadar şey oluyorum ki niye diyorum ki kendi kendime ama sormaya cesaret edemiyorum. Yani nasıl sınav? Bu nasıl bir sınav ki bana hiçbir soru sorulmuyor ve aynı zamanda kendimi savunma hakkım da verilmiyor. Fakat sınavım bitti. Mahkeme bitti. Sınavına baktık. Gidebilirsin diyor. Cesaret edemememe rağmen arkalarından geçiyorum. Bu kapıya doğru gidiyorum. Kapıya doğru gidiyorum. Kapıya doğru gitmemle diğer tarafa kapının diğer tarafına geçmem bir oluyor. Ben geçer geçmez bakıyorum ki o görevli halen kapıda. Fakat pardon burada bir yeri unuttum. Tam ben kapıdan daha geçmeden bilincime yansıtılıyor ki o oturan 4 kişi 4 melektir. Biri Mikail, biri İsrafil, biri Azrail, biri de Cebrail. Orada o bilinç bana verildiğinde zaten ben resmen ruhum eriyor. Ve zaten nasıl kapıdan diğer tarafa geçtiğimi de o kadar tuhaf bir durumdu ki ben diğer tarafa geçer geçmez bakıyorum ki o görevli halin kapıda duruyor. Şöyle bir kapıya dönüyorum bakıyorum diyorum ki kendi kendime söylüyorum. Diyorum ki peki diyorum bu içeridekiler 4 büyük melekse peki bu kapıdaki görevli kim? Kendi kendime söylüyorum. O da bana gülümsüyor diyor ki o kadar böyle şefkatle böyle bana gülümsüyor diyor ki ben diyor hakım. Hak. Şu anda diyor buraya çok dikkat edin. Şu anda diyor saat 4:30. Senin sınavın bakıldı, mahkemen görüldü. Bu da senin diploman. Geçtin diyor. Sen sınavını geçtin. Beyaz böyle bir kağıt yansıması bana uzatıyor. Bakıyorum yani kağıt değil, cam desen değil diploma. Beyaz bir ışık yansıması, bir parça beyaz bir ışık yansıması. Gidebilirsin diyor. Ben tabii elimi uzatıyorum böyle. Yani sözde o diplomaya elimi uzatıyorum böyle. Tutup bakıyorum. Diyorum ki acaba hangi dilden yazılmış? Nedir yani bu nasıl neyin sınavıydı diye. Böyle elimi uzatıyorum böyle tutuyorum. Aynı bu şekilde tutuyorum. Bir bakayım diyorum. Hani hangi dilden ne yazılın, neyi geçtin diye. Şöyle karşım bir de o zaman işte el yansıması dedim yani yine ışıktım yani. Böyle kendime doğru böyle tutuyorum ve orada yatakta gözlerimi açtım. Baktım ki elim şöyle bu şekilde karşımda duruyor. Aynen şu şekilde. Ama nasıl uykum var? Bir tarafta aklım sorularla dolu, bir tarafta yani ruhum allak bullak olmuş. Bırakın bedeni yani. Ruhum allak bullak olmuş. Nasıl uykum var böyle? Gözümü tekrar kapattım. Acaba gözümü kapatsam devamı var mı bunu diye kendi kendime düşünüyorum. O arada içimde bir ses kalk saate bak. Saate bak, saate bak, saate bak. Ben hemen kalktım saate baktım ki saat gerçekten 4:30. Ve ben yatakta oturuyorum. Yani ben neye uğradığımı şaşırdım. Kalktım böyle. Hani secdeye kapandım dedim ki ya Rabbim. Yani ben halen yaşıyorum. Ben halen hayattayım. Yani ben nasıl bir kulunum ki sen beni sınavımdan geçirmişsin. Yani tüylerim tüken tüken oldu. Benim yani bu yaşımdan sonra yani bir günah işlemeyeceğim nasıl garanti edersin dedim yani. Kalktım secdeye kapandım. Ya dedim ki sen ki
Yani Hazreti İbrahim kendi oğlunu kurban ederken Allah son ana kadar beklemiş değil mi hocam? Ve son Evet. anda kurban edeceğini anlayınca bıçağı boynundan tam keseceği anda diyor ki sana inandım diyor. Yani ben orada gerçekten neye uğradığımı şaşırdım. Çok duygulandım. Yani ruhum resmen eridi. Bu böyle bir deneyimimdi be hocam ve ben yani anladım ki yani Rabbim benden razı. Beni sınavımdan daha ben vefat etmeden beni sınavımdan geçirmiş ve kanıt olarak da saati vermiş. Evet. Saatin zamanı. Çünkü benim mahkemem 4'ü 15 geçe 15 geçeymiş. 5 dakika geç kaldım. 4'ü 20 geçe orada bulundum. İçeri geçtim yani o 10 dakikada bizim saat dilimimiz nasıldır bilmiyorum ama o 10 dakikada o mahkeme görüldü. Karar verildi. 4 büyük melek tarafından diplomam verildi bana. Ee, tabii ki çok duygulu bir şey yani. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki yani bu nasıl bir kul ki Allah bunları göstermiş. Bu hiç mi günah işlemedi? Tabii ki günah işledim yani. İsterseniz soracağınız sorunuz varsa cevaplayayım. Videonun devamında ben ne günah işledim, Rabbim beni nasıl affetti onu aktarayım Evet. seyircilerimize. Şimdi tabii başta değerli izleyicilerimiz Maya Hanım ya da Fatma Hanım benim de daha çok kullandığım ismiyle benim sözümü kesmeyeceksiniz. Sorularınızı sonra sorun. Yoksa benim dikkatim dağılıyor dediği için ben bu kadar böyle sessiz bir şekilde dinledim sonuna kadar. Şimdi tabii var birçok soru olabilecek hususlar var ama ben çok fazla ahengi kaçırmadan, bozmadan bir iki şey sormak istiyorum. Ne zaman yaşadınız bu deneyimi? Hocam bu deneyimi yani şey olarak sene olarak yazmadım. Fakat bu da bir Kaç yıl olmuştur yaklaşık yani? 2016-15 olabilir. Anladım. Yaklaşık bir 10 senelik bir deneyim ama bütün Yani o 40 günlük oruçtan önceydi bu deneyimim. anladım. Şimdi değerli izleyiciler, bir rüyayla rüya dışı hakiki deneyimler arasındaki en önemli fark bu. Aradan geçen 10 yıla rağmen bütün ayrıntılarını hatırlayıp ve o anı tekrar yaşar gibi anlatıyor Fatma Hanım gördüğünüz gibi. Bu da o deneyimin hakikiliğini gösteriyor. Tabii birçok sembolik şey var içinde. O çocuklar kimlerdi? Kapıda duran bekçi ve ben hakkım diyen bekçi kimdi? Bu ve ne Fatma Hanım'ın sorduğu soru gibi hayat devam ederken bu ne sınavıydı? Bunu ayrıntılı olarak bilmiyoruz ama bence gene rüyanın yorumunu, rüya demeyin bu deneyimin yorumunu da gene Fatma Hanım siz yapmalısınız bize. Evet ben yapayım Şimdi o hocam. kısmını bize anlatın. Böylece sizin ağzınızdan dinleyelim kendi hakikatinizi nasıl yaşadığınızı, niye yaşadığınızı. Başta zaten niye yaşadığınızı bir sorgulama ile yatıyorsunuz. Onun sonrasında bu sorgulamanın aslında sorunun cevabı veriliyor ama ne demek istenmiş, sembolünü, anlamını siz bize anlatın. Yani şimdi ben uyumadan önce kendimde o kadar emin söyledim ki ben dünya sınavımı geçemedim dedim. Evet, Yani bunu o kadar emin söyledim ki kendimden. Bu benim dünyadaki sınavımı bir diplomasıydı. Kendi yorumum. O küçük çocuklar ise e, beni küçük çocukların katında yargılayacaklar. Bunu niye söylüyorum? Başka bir deneyimimde yine bana bildirdiler ki seni küçük çocukların katında yargılayacağız. eyvallah. O deneyimim de Allah izin verirse bir gün sizlere aktarırım. İnşallah. E, Tabii benim burada bir kendi şey yorumum müdahale budur. etmem gerekiyor. Küçük çocuklar yargılanmayacağına göre aslında siz Evet. yargılanmayacağınız anlamına geliyor. O manada Allah hepimizi hayırlı kullarından eylesin. Bu mümkün müdür, değil midir? Tabii aşere-i mübeşşere meselesi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında cennetle müjdelenen 10 kişi meselesinde. Cenab-ı Hak için bu hadiseler, peygamberlerin yaşadığı ya da ashabına yaşattığı hadiseler aslında bütün insanlık için örnek hadiseler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak istediği kuluna istediği şekilde istediğini yaşatır. Burada tabii zaman meselesinde ya ölmeden önce hesap olur mu belki aklınıza gelecek. Orada
söylüyorum, birçok deneyimi anlatırken söylüyorum. Ee, Dün, bugün ve yarın yok. Her şey bu andan ibaret. Dolayısıyla burada bugün olabilir ama orada hepsi bir andan ibaret. Fatma Hanım aslında bir zamanda yolculuk yaptırılıp öldükten sonraki hesabını da benim kanaatime göre göstermişler. Dolayısıyla o zamana çok fazla ben takılmıyorum. Fatma Hanım, sizin başka yorumunuz var mı? Bu Yani şimdi Allah kulundan emin olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın ki? kalbini biliyor. Ben dediğim gibi ben bir günahsız mıyım? Kesinlikle değilim. İsterseniz diğer deneyime geçeyim. O zaman ben daha iyi anlayacaklar. Olur tabii, buyurun lütfen. Evet. Dediğim gibi yani diyecek ki izleyenlerimiz bu nasıl bir kişiliktir ki hiç mi günah işlemedi? Tabii ki işledim. E, 16-17 yaşlarındaydım. E, Bizim köyde bir meczubumuz var. Aslında meczup demeyelim de meczup deyince daha çok böyle kendini Allah'a adamış kişi olarak adlandırılır. Bu biraz Köyün delisi de diyebiliriz. Yani genelde mental Anadolu'da rahatsız. kullanılan ismiyle. Evet, Köyün mental delisi. Evet. rahatsızlığı olan bir abimizdi. E, Fakat onunla ilgili şeyleri anlatmayınca onu da biraz tanıtmak istiyorum. Şimdi adı Kazım'dı. Kazım abimiz e, çok özenle büyütülmüş bir çocukmuş. Bir evin tek çocuğuymuş. İzmir'de okuyormuş fakat çok da zekiymiş. Özellikle matematik, kimya, fizik derslerinde anlatıyorlar. Okul sınıf arkadaşları çok başarılı bir öğrenci, bir süper zekalı bir öğrenci olduğunu söylerlerdi. Fakat bu bir kız seviyor. Bir arkadaşı işte varmış bir kız arkadaşı. Tabii kızın kardeşleri de duyunca bunu bir güzel dövüyorlar. Artık bir şeyle kafasına mı vuruyorlar, ne yapıyorlar? Yani bir nevi hafıza kaybına uğramış gibi. Mesela geçmişi biliyor. O zamanın Cumhurbaşkanı kimdi? O zamanın işte siyasetini biliyor, her şeyini biliyor. Fakat e, yeni şeyleri kaydedemiyor hafızası. Hani normalde Kazım abi mesela kendine bakamaz. Giyinmeyi bilmez. Bir yemek yemeyi az çok bilir. Yani mesela bir evi yok, bir yatağı yok, bir akrabası yok, hiç kimsesi yok. Tabii onlar böyle bu çocuğu dövünce işte kız kardeşler yüzünde Kazım abinin annesi babası da vefat edince köyümüze getirdiler. Bizim köylü olduğu için. İşte orada burada yatar yani kışın işte ahırlarda yatar kimsesi olmadığı için evi yok. Tabii bakımı da zor kimse de almıyor evine. Akrabaları olsun gerek diğer kişiler olsun. Yazında işte biri bir tabak çorba verirse yer içer başka da yani kimse de bir şey vermese aç yatar. Fakat köyün dışına da çıkmaz. Hiçbir kimseye bir kötülüğü olmuş bir insan değil. Tamam mental rahatsız ama yani nefsten azade. Anlatabildim mi? Nefsi yok. Evet. Bir gün evdeyim temizlik yapıyorum. Annem ahıra gitti aşağı. Böyle ineğimize yem verecekti. Ee, Kız kardeşlerim de çeşmeye su almaya gittiler. Ben tek başıma böyle evi süpürüyordum. Temizliyordum salonu. Bilirsiniz köylerde eskiden kapılar hep açıktı. Ana kapılar. Bizim de dış kapımız açıktı. Baktım Kazım abi geldi dışarıdan. Baktım hemen böyle kapıya doğru geliyor. Ben de biraz korkuyordum kendisinde. Ben de yani böyle koşa koşa hemen balkona gittim. Dedim ki içeri gelmesin. Kapıya gider gitmez o bana dedi ki yiyecek bir şey yok mu yav? Hep öyle konuşur. Yiyecek bir şey yok mu yav dedi. Karnı acıkmış. Hani o da içeri gelmesin diye ben hemen koşa koşa mutfağa gittim. Hani bir içeri gelmesin diye hani biraz korkuyordum. Kimse de yoktu evde. İçeri gittim mutfağa. Hemen böyle tencereyi açtım. Köylerde annem şey yapardı. Bu ince yufka ekmekler vardı. Onu böyle ıslatır katlardık tencereye koyardık. Hemen gerektiğinde hazırdı sürekli. Hemen bir yufka ekmeği çıkardım. Durum haline getirdim. Elime aldım koşa koşa balkona gittim. Eline uzattım. Kazım abi tabii o durumu eline alır almaz bana baktı dedi ki ya dedi peynir meynir çökelek bir şey yok muydu dedi koysaydın dedi. Tabii böyle deyince başıma kaynar sular indi. Ben ne yaptım Allah'ım dedim. Ben ne yaptım? Tekrar koşa koşa içeri gittim. Dolabı açtım. Yani ne arasam var içinde. Bal, çökelek, peynir, yağ, tereyağı ne arasam var. Babam doldurmuş dolabı. Dolabı açtım. Çökelek, peynir, tereyağı, peynir her şeyden doldurdum. Yani doldurmadık bir şey bırakmadım. Ne bulduysam doldurdum durum yaptım. Kendisine böyle bayağı da bir kabarık bir durum oldu. Tekrar koşa koşa balkona gittim. Eline uzattım. Biraz da mahcup yani biraz da suçluyum yani suçlu değil ki yani bayağı suçluyum.
Eline uzattım. Bir ısırık aldı. Balkonun kenarına bıraktı gitti. O kadar üzüldüm ki yani. Ben dedim Allah'ım ben ne yaptım? O arada gitti, annem aşağıdan yukarı doğru geldi. Annem dedi ki kızım dedi. Kazım kapıya gelmiş dedi. Herhalde karnı aç dedi. Bir şey verseydiniz yeseydi. Dedim anne vallahi böyle böyle oldu dedim. Dedim sonra da işte durumu yemedi. Daha buraya bırakmış dedim. Ben her şeyi koymuşum içine. Annem tabii bana kızdı. Kızım ben size sürekli söylüyorum. Kazım kapıya gelirse. Eğer kış ise üşümüştür. Yazsa, karnı açsa karnını doyurun. Susuzsa su verin. Ben her zaman size söylüyorum dedi. Sen nasıl öyle bir şey yaparsın? Tabii olan oldu yani. Yapacak bir şey yok. Günah işlendi bir kere. Yani bana göre bu bir günahtır. Değil mi hocam? Yani şimdi Allah bize her şeyi vermiş. Bizim imkanlarımız çok güzel. Kapıya gelen bir muhtaçtan ben varlığı esirgediyse o zaman ben yani bir günahkarım. Tabii hani çağımızın günahlarıyla kıyaslandığında belki çok küçük kalabiliyor ama herkesin kendi imanına göre günah ölçüsü de farklı oluyor. Onun için Aynen öyle doğru hocam. haklısınız. Yani ben Evet. sonrasında bir kıssa anlatacağım inşallah yorumlama aşamasında. Buyurun lütfen devam edin. Yani bana göre çok büyük bir günah yani. Yani bu benim hayatımda işlediğim ilk günahımdı ve o kadar yani düşünün ben o zaman da yani kaç yaşındayım işte 16-17 yaşlarındayım. Tabii yıllar geldi geçti bu işlediğim günah aklımdan gitmiyor. Arada bir vicdanım beni yokluyor. Sen o gün onu neden yaptın diye insanın vicdanı sorar. Hiç sormayın demeyin. Sizin de vicdanınız mutlaka size soruyor. Fakat farkında belki olmuyorsunuz. Ama vicdanımız sorar. Bazen de melekler gelip sorar sana. Çünkü senin defterini tutuyor. Yıllar geldi geçti ben her ne kadar Kazım abiye her köye gittiğimde mesela e, giysi alırdım, ayakkabı alırdım, harçlık verirdim. Yani karnını aç mı doyurmaya çalışırdım ama yani şimdi bu benim günahımı affettirir mi? Yani ve bana göre ben kendi kendimi affedemiyordum yani. Ve kendi kendimi affedemiyordum bir türlü bu işlediğim günah karşısında. Yani ben o günahı niye işledim? Tabii yıllar geldi geçti. Burada İngiltere'deyim. Bir gün mutfakta ben bulaşık yıkıyorum. Tabii melekler yine beni yokladı. Dedi ki sen o günahı niye işledin? Dikkat ederseniz size her türlü soruyu sorarlar. Fakat sizin buranız böyle algılamaya müsait mi? Mesela A şıkkı bana sordular. Dediler ki yani bilmeyerek mi yaptın o günahı? Yani B şıkkında dediler ki sen onu küçük mü gördün? Yani o delidir yani buna yavan ekmek yeter gibisinden. Yoksa C şıkkı sen o günahı yoksa sadece korktuğun, ürktüğün için mi işledin? Bana sordular. Ve ben dedim ki vallahi ben bilmiyorum bu günahı neye işledim, nasıl işledim, nasıl bir zamanım, nasıl bir anıma denk geldi de ben bu günahı işledim. Ama ben bu günahı işledim ve ben kendi kendimi bir türlü affedemiyorum. Vicdanım sürekli rahatsız. Gerçekten üzülüyorum her Kazım abi aklıma geldiğimde. Ee, O kadar üzülüyorum ki ne yapacağım, kendimi nasıl affettireceğim bilmiyorum. Yıllar gelmiş geçmiş. Sonra dedim ki ya ben 3 gün oruç tutayım kendime şöyle bir aç bırakayım. Hani onun açlığını anlamak için değil. Yani ben kendime ceza vermek istedim. Ben bir günde fazla tutarım dedim. 4 gün oruç tutarım. Ama ben kendime bir ceza vermek istiyorum artık böyle benim vicdanım artık gerçekten kabul etmiyordu. Yani bu sürekli vicdanım beni yokluyor. Bu sefer de melekler resmen bana sordu. Sen hangi akılla? Ya dedim ki muhtemelen yani belki de onu aşağıladım bilmiyorum. Belki de hani korktuğum için ben gerçekten sebebini bilmiyorum. Ve ben kendime yakıştıramıyorum bu durumu. Ve ben gerçekten 3 gün oruç tuttum. Bu arada bir not düşürmek istiyorum. Yani bu oruç kültürüm benim. Bu benim kendime ait bir kültürüm. Yani bu oruç kültürüm ben her haftada gün fark etmeksizin ben her hafta bir gün oruç mutlaka tutardım hayatımda. Ya da 3 gün tutardım ya da belli bir gün tutardım ama yani günü fark etmemezin haftada bir gün mutlaka oruç tutardım. Fakat işte bu en son Kazım'la abiyle ilgili bu durum dedim ki ben 3 gün tutacağım bir gün fazla tutacağım. Yani kendi kendimi cezalandıracağım. Yani kendimi affedilmesi için değil cezalandırmak istiyorum kendimi. Yani gerekirse bile ben yine tutarım uzun süre. Neyse ben oruç tuttum ve bir gün gerçekten fazla tuttum. 4. gün uyudum. Bu gerçekten bir rüyaydı yani. Bu sadece ruhen değil
bedenimin yansıması da vardı rüyada. Rüyada ben bir yerdeyim. Üzerimde yemyeşil bir elbise var. Uzun, yeşil böyle fıstık yeşili çok güzel bir elbise var. Uzun. E, Kazım abi de uzanmış. Şu anda Kazım abi 85 belki yaşlarında var. Rüyamda böyle 30-31 yaşlarında. Ama ne kadar güzel bir takım var üstünde. Böyle kıyamazsın bakarsın tıpkı yani mahkemeye gittiğim kapıdaki görevli gibi o kadar güzel bir takım var ki üzerinde. Beyaz ipek gibi ipek yansıması gibi böyle bembeyaz. E, Dediğim gibi hiçbir takımda dikiş yok. Takım var üzerinde ama dikiş yok. Yakası var, yaka izi yok. Uzanmış böyle başını koymuş dizime. E, Ben de saçlarını okşuyorum. Burada kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Ben bir anne sevgisiyle onun saçlarını okşuyorum rüyamda. Yani sanki ben onun annesiymişim. Onun saçlarını okşuyorum. Ve ben diyorum ki Kazım abiye, diyorum ki Kazım abi biliyor musun, hatırlıyor musun diyorum. Sen yıllar önce diyorum kapıya gelmiştin diyorum. Sen benden ekmek istedin, karnını açtın. Ben gidip sana yavan ekmek getirdim biliyor musun diyorum. Ben kendimi bir türlü affedemiyorum diyorum. Her aklıma geldiğinde ben çok üzülüyorum. Orada bana gülümsüyor. Diyor ki aslında o kadar büyütecek bir günah değil bu diyor. Yani öyle oldu diyor. Allah seni zaten affetti diyor. Ben de affettim diyor. Sonra sanki biz dünyada değilmişiz de başka bir yerdeymişiz. Dünyadan bahsedip böyle şakalaşıp gülüyoruz. Hani böyle dünyada yaptıklarımızı böyle konuşuyoruz. Böyle şakalaşıyoruz, gülüyoruz. Bir sohbet ediyoruz. Fakat sohbetin içeriğini tam hatırlamıyorum ama rüyamda işte gerçek yaptığım günahımı anlatıyorum kendisine ve diyor ki Allah seni affetti. Ben de seni affettim. Bakın hemen yağmur başladı. Öyle bir yağmur yağıyor ki ben anlatırken. Tam orada e, rüyam başka bir rüya bağlandı. Rüyamda ben bir duvarın karşısındayım. Duvarla benim aramda bir böyle 4-5 metre kadar ya da 5-6 metre kadar mesafe var. Fakat duvar desem ki mermer değil, cam değil. Bir ışık yansıması, bembeyaz bir duvar. Duvarın orta kısmında bir tane kapı var. Bu cami pencereleri mi oluyor, kapısı mı oluyor, böyle oval üstü oval oluyor. Evet. Evet. Kemerli kapılar, pencereler de oluyor. Evet. Yani öyle kemerli bir kapı var. Böyle bir bakıyorum, böyle içeri doğru bakıyorum. Yani bir bakışa bakıyorum böyle tek kişilik evler var böyle ışıktan. Beyaz ışıktan. Tek kişilik evler var. Beyaz bir şehir. Bir şehir böyle. Fakat evler beyaz ışıktan. Böyle tek kişilikmiş evler. Bir bakışa bakıyorum sanki hafif böyle mezarı mı andırıyor o evler. Anlamıyorum böyle. Hani diyorum ki ben biraz ilerlesem diyorum. Kusura bakma ben biraz da grip olmuşum. Biraz da üzüldüm galiba. Ben diyorum ki biraz diyorum ilerleyin diyorum. Bir bakayım diyorum içeride ne var diyorum. Biraz ilerliyorum böyle kapının böyle kenarına böyle elimi böyle koyuyorum. Diyorum ki kafamı uzatayım içeri bir bakayım. Tam elimi böyle kapının kenarına verdim. Oradan bir el benim elimi tuttu. O arada böyle beni bir ürperti tutuyor. Diyorum ki acaba bu benim elimi tutan o beyaz şehirden diyorum. Benim bir abim vefat etti genç yaşta. E, Bir ilim insanıydı abim. Allah rahmet Çok eylesin. değerli bir insandı. Çok geç yaşta vefat etti. O da şairdi, abim de şairdi. Diyorum ki herhalde diyorum benim elimi tutan diyorum abimdir diyorum. Abim beni karşılayacak diyorum. E, Kafamı eğiyorum böyle. E, Bu benim elimi tutan kimdir o tarafta? Bakıyorum ki Kazım abi. O bembeyaz takımı üzerinde o kadar kıyamazsın bakarsın. Bir de yemyeşil gözleri var böyle. Zaten normalde de çok yakışıklı bir insan. Diyorum ki ay diyorum Kazım abi sen miydin diyor. Bana gülümsüyor diyor ki Maya diyor sen buraya geldiğinde bu şehre geldiğinde diyor ben seni karşılayacağım diyor. Evet. İçeri bakıyorum
ışıktan beyaz bir şehir ve orada aile yok. Herkes kendi başına, herkesin bir evi var. Hep bütün evler beyaz ışıktan. Şehir beyaz bir ışık. Beyaz ışıktan bir şehir. Her yer bembeyaz ve evler beyaz. Kazım abinin üstünde bembeyaz bir takım var. Uyandım ve dedim yani rüyada o anda uyandım dedim ki Allah'ım teşekkür ederim. Yani gerçekten ben vicdan azımla kahrolacaktım. Yani beni affettin ve affettiğine dair açık açık rüyada gösterdin bana. Çünkü yani biz normal etten ve kemikten yapılmış insanlarız. Gönül kırarız elbette ki kırarız. Fakat bu bizim durumumuza, yaşımıza, şeyimize de duruma da bağlı. Ana zamana da bağlı. İşte yani aslında dedi ki yani o kadar önemsiz yani sen çok büyüttün, çok üzüldün. Allah seni affetti. Ben de zaten seni affetmişim dedi. Ve affedildiğimi de yani açık ve net bir şekilde bana gösterdiler. Şimdi aslında bu deneyimlerimi ben yani not alıp okumak istiyordum. Fakat bakın şu bazı yorum yazmışlar birkaç kişi işte okuyarak anlatıyor bize okumadan anlatsın. Şunu söylemek istiyorum son olarak o kişilere bitirmeden önce. Benim kendime ait yani 300 e, 600 tane şiirim var. Ayrıca ben bir roman yazdım 238 sayfalık. Yani şimdi ben ne şiirlerimi ezbere bilirim ne yazdım romanı. Çünkü bizim hafızamız etten ve kemikten oluşmuş ve biz belli bir sınırda o bilgileri kaydedebiliriz hafızamıza. Fakat ruh öyle değildir. Ruh sınırsız bilgi yani kaydeder. Ruhun özelliği odur. Ruhta sınırsız bilgi kaydedilir. Fakat hangi bilgiyi hangi zamanda Allah meydana çıkarır size gösterir onu biz bilemeyiz. Bu rüyamı da tamamen ben ruhen gördüm. Ruhen gittiğim için not tuttum fakat notlara bakmama gerek kalmadı. Çünkü ben gerçekten ruhen oradaydım ve ruhen yaşamış olduğunuz hiçbir şeyi unutmazsınız. Çünkü ruhun bilgi kaydetme bilinci sınırsızdır. Fakat hafızamız öyle değil. Dediğim gibi ben 620 hiçbirini hatırlayamam. O anda yazarım, not ederim, kaydederim, arşivlerime kaydederim ve öyle kalır. Buyurun hocam söz sizin. Evet, çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce bizimle bunları paylaştığınız için. İki tane şeyi söyleyeyim. Birisi hatırlamama meselesi var ya. O konuda gerçekten ben şunu biliyorum. Bir hak dostu var, Ayşe Şasa. Bir videomda da bahsettim. O bir gün şöyle demiş bir yazara. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki biz arıya vahyettik. Arıya vahyeden Cenab-ı Hak kuluna ilham etmez mi? Dolayısıyla Yani, şiirler, romanlar, sanat eserleri ilhamen yazdırılan şeyler. Dolayısıyla o ilhamla onları o anda yazan, sonrasında onları hatırlamak ve ezberlemek zorunda değil. O manada mutlaka hatırlamamanız gayet doğal bir şey bir. İkincisi hani o işte size göre çok büyük günah ama bize göre aslına bakarsanız hele bu çağa göre artık böyle hani çıldırmış çağın en masum günahlarından birisi belki. Fakat onunla ilgili bir siz anlatırken tercüme ettiğim kitapların birinde yer alan bir Hazreti Musa'ya dair bir kıssa aklıma geldi. Onu izleyicilerimizle burada paylaşıp ondan sonra kısa bir kapanışla bitirmek istiyorum. Hz. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na Cenab-ı Hak'la görüşmek üzere gittiğinde gitmeden önce giderken halkı kavmi diyorlar ki ya Musa Cenab-ı Hakk'ı davet et. Biz onu ağırlamak istiyoruz diyorlar. Diyor ki ne diyorsunuz siz delirdiniz mi? Cenab-ı Hak yemez içmez hiçbir şeye muhtaç değildir. Kızıyor onlara. Tur Dağı'ndaki görüşme esnasında Cenab-ı Hak soruyor. Ya Musa kullarımın davetini bana niye iletmiyorsun? Ama ya Rabbi diyor yani siz yemezsiniz, içmezsiniz, muhtaç değilsiniz ki ben nasıl davet edeyim? Sen kullarıma söyle falan gün geleceğim diyor. Tabii iniyor çok şaşkın bir şekilde ve gelip kavmine söylüyor. O gün müthiş ziyafetler hazırlanıyor, kazanlar kuruluyor, masalar kuruluyor filan. O arada bir yaşlı dilenci geliyor oradan. Diyor ki yoldan geldim çok açım şuradan bir parça bir şey verir misin? Olmaz diyorlar. Bak akşam Cenab-ı Hak gelecek. Hep beraber yiyeceğiz içeceğiz. Şimdiden yemekleri bozmak olmaz. Sen otur bekle akşama kadar. Birlikte sonra ziyafet çekeceğiz zaten diyorlar. Adam gidiyor bir kenarda bekliyor biraz. Sonra tekrar geliyor. Bu üçüncü kez tekrar. Üçünde de olmaz diyorlar. Ve adam boynu büküp gidiyor.
Akşam oluyor, vaat edilen saat geliyor, kimse yok. Sonrasında geç saate kadar bekliyorlar, kimse yok. Ve hepsi kavmi Hazreti Musa Aleyhisselam'a serzenişte bulunuyor. Ya Musa, Rabbin sözünü tutmadı diye. Tabii Hazreti Musa da çok üzülüyor ve bir sonraki tur daha ziyaretinde Ya Rabbi ben kavmime karşı mahcup oldum, siz gelmediniz diyor. Ya Musa ben geldim ama siz beni doyurmadınız diyor. O yaşlı dilenci kılığında geldim size. Ama siz beni doyurmadınız diyor. Onun Yani için kimde ne sır olduğu ben burada bir iki videoda söyledim. Her gördüğünü Hızır bil derken aslına bakarsanız bütün hepsi Cenab-ı Hakk'ın yansımaları, aynalar olduğuna göre onun için kıymet bilmemiz, yaradılanı yaradandan ötürü kıymetlendirmemiz gerektiği için sizin orada o beyefendi, o Musa Bey'e karşı tavrınız her halükarda aslına bakarsanız o anda sizin kasıtlı işlediğiniz bir günah değil mutlaka. Fakat ince ruhluların nazarında basit şeyler de günah. Hani işte birisi için sormuşlar işte bir bayan veli kul için söyleniyor bu. Siz diyor ne zaman abdest alırsınız? Abdestimiz bozulduğunda diyorlar. Bense Cenab-ı Hakk'ı her unuttuğumda abdest alırım diyor. Yani dolayısıyla herkesin bakış açısı farklı. Bugün değişik bir deneyimdi. Özellikle o hesaba çekilme meselesi. Onun için çok teşekkür ediyoruz Maya Hanım size. hocam, Bizimle o paylaştığınız. hesaba çekilmeyle ilgili bir aslında unuttuğum bir yer vardı. Onu da Lütfen hemen söyleyin ondan sonra da evet, tamamlamış oluruz konuşabiliriz. inşallah. Hani kapıdaki kişiye diyor mu acaba bu kimdir? O da ben hakım diyor. Evet. Yani aslında o da bir rüyada bir işaret veriyor ki yani bu diplomayı sen hak ettin. Ben hakım diyor. Ve Eyvallah. bir de bildiğimiz gibi hak da yani yüce yaratıcının diğer bir ismi hak. Eyvallah, eyvallah. Yani tabii bu manada Cenab-ı Hakk'ın esmasının yansımalarının nasıl görüleceği ve nasıl anlaşılacağı konusu çok derin bir konu. Ama Çünkü her halükarda hayat sırlarla dolu. Siz de o sırlardan birkaçına şahit olmuşsunuz. ana kapıdaki o görevlidir yani. O duruyor ana kapıda. O Ey- bana izin veriyor ki gideyim. Eyvallah. Bir de Yani tabii onun izniyle giriyorum ben. yargılamanın yapıldığı yerin kapısında hakkı durması da o da enteresan bir mana. Yani Yani kimsenin hakkı zerre kadar olsa zayi edilmeyecek. Kimsenin de günahı zerre kadar olsa cezalandırmasız bırakılmayacağında adaletin temsili aslında oradaki hak meselesi de biraz da öyle bakmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Herhalde Londra'ya rahmeti de yağdırdınız bu akşam. öyle bir yağmur yağıyor ki üzerinde Sizin hocam. gözyaşlarınızla beraber, o kalpten gelen gözyaşlarıyla beraber Cenab-ı Hak size gökleri eşlik ettirdi. Ben çok teşekkür ederim çünkü Eyvallah. gerçekten bu benim gerçeğim yani. Ben şimdi ben bu dünyayla pek alakadar bir insan değilim. Ben gerçekten sürekli diğer dünyayla alakadar bir insanım. Benim ruhumun yani %90'ı diğer tarafta sürekli. Her ne kadar burada görünsem de Eyvallah. yani ruhumun %90'ı sürekli diğer tarafta. Öyle Evet. diyebilirim. Şimdi bizim izleyicilerimiz artık bir akademi, burası hayat akademisine dönüştü. Gerçekten bu söylediklerinizi idrak edebilecek kapasitede ve bilinçli insanlar. Onun için yadırgamayacaklar. Belki ilk defa dışarıdan dinleyenler için. Onlara da Cenab-ı Hak herkese nasibi kadar. Hep çoğu videoda söylüyorum işte Niagara Şelalesi'nin altına bile tutsanız alabileceğiniz elinizdeki kabınız kadar. Hele onu da ters tutmazsınız. Hiçbir şey alamazsınız. Onun için Cenab-ı Hak herkese idrakini genişletsin ve bu hakikatleri anlamayı nasip etsin diyoruz. Ve ben size tekrar teşekkür edip izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim hepimizin gönlünde en büyük günahı Maya Hanım'ın anlattığı günah kadar olmasını nasip etsin diyorum. Ve yine onun kadar kolay bir şekilde aklanmayı nasip etsin. Rabbim hepimizin gönlünü Hocam ve kapısını açık etsin. Buyurun lütfen son söz sizin olsun. yani aklıma gelince eklemek istedim. Aslında bizim bu programda şey işleyecektik. Yunus Emre ile ilgili olan deneyimim ve Mevlana ile ilgili olan deneyimi yapacaktık. Fakat ille de bu deneyimi böyle size anlatmam için resmen böyle gerçekten ruhuma yani Yani böyle bildirdiler. İlle bunu anlat.
Bunu bir vaat olarak kabul ediyoruz. İnşallah başka videoda onları da anlatacaksınız. Yani İnşallah. ben şuna teslim oldum. Normalde benim formatım böyle değil ama siz ve Emel Hanım'a gelince ben format falan dinlemiyorum. Artık sizin nasıl arzu ederseniz öyle olsun diyorum. Çünkü sizi anlatırken ben sadece anlatıcı konumuna geçiyorum. Onun için kalbinize nasıl ilham geliyorsa öyle davranın ve öyle anlatın. Biz çok memnun oluyoruz. Şu son andaki müdahalelerinizin bile son anda gelen ilhamlar olduğunu biliyoruz. Rabbime şükürler olsun ki bunları idrak edebilecek ve bunlara muhatap olabilecek bir akıl vermiş bize. Rabbim o aklımızı hayra kullanmayı nasip etsin. Özellikle de kalp gözümüzü açık eylesin. Hepinize hoşça kalın diyorum. Size de çok İyi tekrar akşamlar. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi Hoşça akşamlar kalın. hocam.